Önümüz Kurban Bayramı. Peki tüm bu kavramın başlangıcı ne? Amacı ne? Neden insanlık kendini bildi bileli tanrılara ya da tanrıya kurban veriyor? Neden kan akıtmak bu kadar kültürün bir parçası haline gelmiş? Ve en önemlisi Allah bu işin neresinde? Gelin birlikte bu antik ritüelin arkasındaki tarihi gerçekleri inceleyelim. Ve kim bilir, belki de videonun sonunda öğrendiğiniz bilgiler sayesinde bir sonraki sene bayram sizin için çok daha farklı geçer. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Gelin işin en eski kökeniyle başlayalım. Kurban verme adeti nereden çıktı? Bunun cevabı aslında insanlık tarihi kadar eski. Paleolitik çağlardan bu yana, yani o binlerce yıldır, insanlar kendilerinden üstün olan güçlere kutsiyet atfetme eğiliminde yaşamışlardı. Mağara insanları için doğa olayları, büyük güçlerin, ruhların işi, hatta yansımasıydı. Ve onlara kutsiyet atfettiler. Onları tanrılaştırdılar. Kuraklık mı oldu? Yağmur tanrısına dualar edilir, yakarışlar yapılırdı. Av hayvanları mı azaldı? Ormanın tanrısına dualar edilirdi. Hasat mı kötü? Toprağın tanrıçası veya tanrısına ayinler yapılırdı. İşte bu yaklaşım paganizmin de aslında köklerini oluşturan bir felsefeye dönüştü. Ve doğa, evren, kısaca varoluştaki her şeyin kutsal bir ahengin parçaları olduğu fikri gelişmeye başladı. Zamanla dualar, ritüeller ve ayinlerin de sistematik ve daha toplumsal hale dönüştüğünü görürüz. Ve işte bu sistematik yaklaşım ile beraber de kurban kavramı insanlığın karşısına çıkar. Deminki örnekleri hatırlayın. Kuraklık oldu, yağmur tanrısına dua demiştim ya. İşte o kuraklık daha büyük çapta olunca insanlar tanrıların karşılık vermesini sağlamak amacıyla onlar için kıymetli olan nesnelerini tanrılara bir nevi hediye olarak vermeye başladılar. Sunakların üzerine konulan kıymetli eşyalar, meyveler, sebzeler ve binlerce yıl öncesinin en kıymetli ürünü olarak da o sunağa hayvanlar da konulmaya başlandı. Ve işte pek çok kişinin önümüzdeki günlerde dahil olacağı Kurban Bayramı'nın da ilk adımı atılmış oldu. Bir canlının hayatını tanrılar için feda etmek, ölümlü ve ölümden korkan bir tür olan insanlar için yapılabilecek en büyük fedakarlıktı. Ve bu artık tanrılara verilecek en üst hediyeydi. Şimdi burada küçük bir çizgi çekerek arada bir bilgi vermek istiyorum. Tufan öncesi gelişmiş medeniyetlere ve Anunnaki denilen varlıkların insanları genetik olarak tasarlayıp oluşturduklarını düşünüyorsanız da hikaye şöyle oluyor. İnsanlar bu varlıklar tarafından oluşturuluyor ve hizmetkar olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu hizmetin bir parçası olarak da tabii ki çiftçilik ve hayvancılık gibi hizmetler de var. Ve bu üretimden gelen gıdalar ziguratlarda oturan, gerçekten fiziksel olarak orada bulunan bu tanrı denilen canlılara sunuluyor ve onların gönüllerinin hoş tutulmasını sağlıyor. Çünkü aksi halde bu hizmetler aksarsa bu tanrılar yönettikleri şehirlerdeki insanlara kızıp cidden sert cezalar verebiliyorlar. Bu konsept de öyle uydurulan bir konsept değil. Antik medeniyetlerden kalan tabletler incelendiği için bu kavramlar ortaya atılmış durumda. İşte kimi araştırmacılar da tufan öncesi beynimize işlenmiş bu kalıp davranışın tufan sonrası yeni düzende de sembolik olarak devam ettiğini söylüyorlar. Yani bu yaklaşıma göre tufandan sonra o tanrısal varlıklar dünya gezegeninden gittiler. Ama başıboş kalan cahil insanlık ne yapacağını bilemediği ve halen o gelişmiş varlıklardan medet umdukları için yeniden ziguratlar yapıp onlara tanrıların evi dediler. O yapıların tepelerine sunaklar yapıp tıpkı tufan öncesinde olduğu gibi sembolik olarak tanrıların gönlünü eğlemek için oralara kurbanlar bıraktılar. Hatta yeri geldi bakire kızları bile aşk tanrılarının adına kurban ettiler. Ama onlardan bir daha yanıt asla gelmedi. Ve gelmedikçe de yapılan eylemler şiddetlendi. Hatta işi bir adım ileri taşıyalım. İlk cinayete gidelim. Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi. Kurban konusu tufan öncesi ve hatta sonrası da dahil olmak üzere gelen anlamda bakarsak genelde tanrıların hoşnutluğunu ve korumasını kazanmak, toplumsal olarak birleşmek ve paylaşımı arttırmak üzerine kurulu bir adet olmuş. Bu çatı kavram Antik Sümer'de de böyle, Babil'de de Akkad'da da. Tabii ki zaman geçtikçe ve insanlık yozlaştıkça, malum o yozlaşma bitmez, bu adetten nemalanan tipler de çıkmış tabii ki. Mesela tapınak rahipleri halka kurban verme baskısını onları korkutarak her daim canlı tutmuşlar. Ve bu sayede hem kendi gıda stoklarını doldurmuşlar hem de yeri gelmiş para toplamışlar. Bu Sümer'de de olmuş, Vatikan'da da olmuş, günümüzde bile dünyanın dört bir yanında oluyor. Fakat kurban felsefesindeki en dramatik kırılımlardan birisi İbrahimi dinlerin doğumu ile yaşanıyor. Ve karşımıza önce meşhur Habil ve Kabil hikayesi çıkıyor. Hikayeyi bilmeyenler için
Habil ve Kabil Adem ile eşinin ilk çocuklarıdır. Habil hayvancıyken Kabil çiftçidir. Ve günün birinde bu iki kardeşten Allah'a kurban sunmaları istenir. Kimi anlatımlara göre bakalım Tanrı hangimizin adağını kabul edecek diye bir yarışa da tutuştukları anlatısı vardır. Ve onlar da ellerindeki ürünlerden hazırladıkları sunuyu Allah'a kurban olarak sunarlar. Lakin hem Tevrat hem Kur'an'daki anlatıma göre Habil takva sahibi bir kişi olarak sürüsündeki en güzel hayvanları Allah'a sunarken Kabil ise içinde kötü hisler ile en çürük ürünlerini sunar. Ve bunun sonucu olarak da Allah Kabil'in kurbanını kabul etmeyip Habil'inkini kabul eder. Bunun üzerine sinirlenen Kabil ise kardeşi Habil'i öldürür ve dünyadaki ilk cinayet işlenir. Bu hikayeyi unutmayın, bir sonraki bölümde tekrar geleceğim. Şimdi burada ilk bilinçaltı olayımız yaşandı. Şimdi gelelim ikinci olaya. İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmesi. Hikaye malum. İbrahim peygamberin yıllarca çocuğu olmaz, bir ada kadar. Sonrasında ilk çocuğu İsmail doğar. Yahudi kültüründe ise aslında ilk çocuk İshak'tır. Daha sonra İbrahim peygambere rüyalarında İsmail'i kurban edeceği gösterilir ve İsmail belirtilen yaşa geldiğinde babasıyla bu teslimiyeti göstermek amaçlı ayin yerine giderler. İbrahim peygamber tam oğlunu öldürecekken de melek gelir, bir koç gösterir ve sınavı geçtin, kurban olarak oğlunu değil bu hayvanı kes der. Ve bilinçaltımıza ikinci kez hayvan kes motifi işlenir. Hatta Tevrat'ta melek al bu koçu yak der. Yahudilerde o zamanlar kurban eylemi yakma üzerine kuruluydu. Ve bunun da aslında kökeni çok sakat yerlere gidiyor. Ama o konulara girmeyeceğim. Merak edenler Kenan diyarında Molok'a yakarak insan kurban etme ritüeli diye aratsınlar. İşte bu tarz hem antik pagan ve çok tanrılı Mezopotamya inanışları olsun, hem de İbrahimi dinlerinin anlatılan bu hikayeleri olsun, insanlar için artık kurban denilince akla gelen tek şey hayvan kanı akıtmak olur. Ve bunu günümüzde pek çok Müslüman da Allah'ın emri olarak görürler. Ve her yıl milyonlarca hayvan kesilir. Ancak burada atlanan büyük bir sorun var. Kur'an'da kurban verme eylemi aslında sadece hayvan kesmeyi kapsamaz. Ve demin anlattığım koç hikayeleri ise Kur'an'da geçmez bile. Videonun kalbine geldik ve bu kalbin merkezinde ise tek bir kelime yatıyor. Kurban. Kurban kelimesinin anlamını hiç araştırdınız mı? Ben size söyleyeyim. Kurban kelimesini etimolojik olarak incelersek Arapça kurb kökünden gelip yakın olmak, yaklaştıran, Tanrı'ya yaklaştıran anlamları taşır. İbranice'de ise karban kelimesi olarak hediye, adak, sunu olarak karşımıza çıkar. Yani çatı kavram olarak kurban, Allah'a yaklaştıran eylem, hediye, adak anlamına gelir. Kur'an'da kurban ile ilgili ayetleri incelediğimizde bu eylemin detaylarının genellikle Hac suresinde verildiğini görürüz. Ve açık şekilde hayvan kurban etme metotları bu surede geçer. Bunun da aslında sağlam bir sebebi var. Cahiliye ayinini düzgün bir hale getirme girişimi. İslam öncesi pagan Arap toplumlarının Kabe'nin etrafında hayvanları kesip kanlarını putlara sürdükleri, vücutlarına sürdükleri, garip danslar ile festivaller yaptıkları ve bu kan banyosu sırasında öldürülen pek çok hayvanın da boş yere yitip gitmesi gibi bilgiler mevcut. Evet, paylaşım onlarda da varmış ama ibadet genel olarak biraz fantastik bir hal almış. Bir kez daha diyorum, insanlar azıtmayı severler. Kur'an'da ise bu olayın hem nasıl yapılacağı hem de esas felsefesi güzelce yazılmış. Ben arada Kur'an'da bana mantıksal olarak sorunlu gelen yerleri sizinle paylaşıyorum. Ama burada gerçekten kitap düzgünce okunursa kurban olayını bence güzel bir şekilde belirtmiş ve şu mesajı vermiş. Evet, isterseniz eskiden olduğu gibi hayvan kurban edin ama bunları Allah'ın adıyla edin. Lat, Uza, Manat, Hübel gibi putların adıyla değil. Ve en önemli mesaj ise şudur. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Kur'an'da bu takva olayını defalarca görürsünüz. İnsanlara verilen en önemli mesajdır ve sizi diğer insanlardan ayıran, Allah katında değerinizi belirleyen en önemli şey de budur. Peki takva ne? Takva bir insanın genel olarak ilmi seviyesidir diyebiliriz. O ilim sayesinde kötülüklerden, günahtan uzak durur. O ilim sayesinde yaratılanlara karşı daha hassas olur. O ilim sayesinde Rabbini daha iyi tanır. O ilim ile insan olarak gelişir ve çevresinde geliştirir. Kısaca ben takvayı medeni bir şekilde kendini geliştirme, eğitme, yaratılanlara saygıyla yaklaşıp yaratıcısını aramak olarak görüyorum. Ve bu da bizi kurban olayının ana kelime anlamına bir anda geri getiriyor. Kurban, yani Allah'a yaklaştıran eylem devasa bir çatı kavram. Bunun içinde Hac suresinde olduğu gibi usulüne göre sapıtmadan nasıl hayvan kurban edilip paylaşım yapılacağı da var.
onun yanında bir ibadet şekli olarak kurban olayının, yani Allah'a yaklaştıran eylem olarak da anlatıldığı yerler de var. Mesela bu yaklaşıma göre kötü bir alışkanlığınızı kurban etmek sizi Allah'a yaklaştırabilir. Dini kitapları okuyup, felsefeyi araştırıp inancınızı güçlendirmek sizi Allah'a yaklaştırabilir. İnsanlara ve canlılara, kısaca yaratılanlara yardım etmek sizi Allah'a yaklaştırabilir. Ve bunlar aynı zamanda dolaylı olarak takvanızı da güçlendireceği için bu yolculuk sizi şu ayete çıkarır. Allah ancak takva sahiplerinden kurban kabul eder. Şimdi bazı şeyleri daha iyi anladınız mı? Olaya sadece pratik olarak değil, sembolik, felsefik olarak bakarsanız her şey çözülür. İbrahim peygamberin olayı da çözülür, Habil-Kabil olayı da çözülür. Gelin oraya bu yaklaşım ile tekrar dönelim. Kur'an'da İbrahim peygamberin oğlunu kurban edeceği hikaye anlatılırken Tevrat gibi melek geldi, şuradaki koçu yak dedi diye bir anlatım yoktur. İbrahim peygamber oğlunu kurban edecekken ona gökten büyük bir kurbanlığın, bir fidyenin indiği anlatılır. Evet, günümüzde çoğu tefsirci bunu bir koç olarak yorumluyor. Ama bunun sembolik bir anlamı da var. Ruzbihan Bakli, İbni Arabi gibi sufiler burada inen fidyenin İbrahim'i Allah'a yaklaştıran aracının, yani kurbanın aslında merhamet etmek ve nefisten vazgeçiş olduğunu anlatırlar. Yani aslında İbrahim peygamber yıllardır beklediği en kıymetli oğlunu, en büyük bağını kurban etmiştir. Yani o bağını kopartmıştır. Ve bunun karşılığında da bir ödül, bir fidye almıştır. Aynı yaklaşımı Habil ve Kabil'e taşıyalım. Olayın sembolik bir hikaye olduğunu düşünmez ve gerçekten evreni yaratan varlığın gelip dünyada zaten kimi İslam tarihçilerine göre 4-5 kişi varken hadi yarışın deyip sonra bir cinayete sebep vereceğini düşünüyorsanız tabii ki kendi inancınızdır, bir şey diyemem ama bence biraz daha konuyu araştırın derim. Hatta araştırırken Torkic Jacobsen, Noah Kramer gibi ünlü tarihçilerin Habil-Kabil hikayesinin kaynağı olarak gördükleri Sümer destanlarında geçen çoban Dumuzi ve çiftçi Enkidu'nun tanrıça İştar'a kendi ürünlerinden kurbanlar sundukları ve İştar'ın hayvan kurbanı tercih ettiği destanını da okuyun derim. Orada birbirini öldürmek yok. Habil-Kabil kadar dramatik değil. Ama en azından tarihi anlamda ufkunuz açılır ve acaba sorusunu sormaya başlarsınız. Ancak Habil ve Kabil olayına sembolik ve felsefi yaklaşırsak, bir yerde takva sahibi bir kişinin iyi niyetle verdiği bir sunu, bir kurban varken, diğer tarafta dünyevi düşünen bir kişinin özensizce verdiği bir kurban var. Yani yapmış olmak için yaptığı bir kurban var. Ve o kabul olmuyor. Sonrasında ayette sadece takva sahiplerinin kurbanı kabul olur diyor. Yetmiyor, başka ayet hayvanların eti, kanı Allah'a ulaşmaz. Önemli olan sadece takvadır, olayın özünden kopmayın mesajı veriyor. Yetmiyor, kitap bu bir farzdır, olmazsa olmazdır demiyor. Tam tersi, imkanı olan hayvan keser, imkanı olan başka türlü kurban, yani Allah'a yaklaştıran eylemde bulunur. Bir kez daha önemli olan takvadır mesajını size veriyor. Güzel kardeşim, sen tüm bunlardan sonra neden o etleri büyük oranda kendine alıp kötü yerleri paylaşıyorsun? Neden bir insan olarak okuyup araştırıp kendini geliştirip takva kazanmıyorsun da kitapta kabul edilmez denmesine rağmen hayvan kanı akıtarak takva kazanacağına inanıyorsun? Bu laflarımı herkese demiyorum tabii ki. Bu dünyada son derece iyi insanlar da var. Elinden geleni dürüstçe yapan, hak yemeyen insanlar da var, Müslümanlar da var. Dini ne olursa olsun birbirine saygı gösteren, kendini geliştiren insanlar da var. İbadet olarak hayvan da kurban etmeyi tercih eden ya da yaşamı seçip kendi kötü alışkanlığını kurban eden insanlar da var. Bu kişisel bir yolculuk. Ama ne yazık ki bir de işin öbür tarafında yatan büyük acı gerçekler de var. İki lafından birisi küfür olanlar, yaptığı her işte karşı tarafı kazıklamaya çalışanlar, dinle imanla alakası olmadan sadece arada bir Allah dedim, bakara makara dedim diye kendini Müslüman sanıp kalan herkesi kafir ilan edenler. Yaratılan her şeyi yaratandan ötürü severim demek yerine eline geçen ilk fırsatta tüm hayvanları öldüren, nefret kusanlar. Herkese ahlak dersi verip milletin karısına, kızına bakanlar. Okumadığınızı biliyorum ama inandığınızı iddia ettiğiniz kitap bile size diyeceğini zaten açık açık demiş. Benim bir şey dememe gerek bile yok. Kısaca kurban tarihsel olarak insanlığın bir parçası olmuş bir olay. Kimi zaman bu sembolik şekilde basit sunularıyla yapılmış, kimi zaman insanları, hatta bebekleri bile kurban etmeye kadar gitmiş. İbrahimi dinleriyle birlikte insan kurbanının o coğrafyada bitip yerini hayvan ağırlıklı kurbanın aldığını görüyoruz. İslam ile birlikte ise hayvanların kanının, etinin de aslında önemli olmadığını
Esas olayın sizin takvanız olduğu mesajının verildiğini görüyoruz. Ama bu mesajın günümüzdeki yansıması ne kadar anlaşılıyor, ne kadar uygulanıyor, orası ayrı bir tartışma konusu. Benim kişisel fikrim zor olan, kıymetli olan, yaşatmak, büyütmek varken kolay olan öldürmenin yapılmaması şeklinde. Ben şahsen bu felsefeyle yaşıyorum. İnsanlara kitap okumak, kendini geliştirmek, kötü huylarından kurtulup daha medeni, daha sevgi dolu bir kişi olmak zor gelirken, yani kendisinden kurban vermek zor gelirken, kan akıtarak Allah katında yükseleceğini sanmak kolay geliyor. Ama işte demin gördünüz, Kur'an'a göre bile takva yoksa tüm bunların değeri de yok. Bu videoyu herhangi bir gruba şu doğru bu yanlış mesajı vermek için yapmadım. İşin arkasındaki özü ve felsefeyi araştırmalarım doğrultusunda biraz olsun anlatabilmek için yaptım. Bu kurban eylemini nasıl yapacağınız tabii ki size kalmış, kimse karışamaz. Ama şahsen hayvansever bir insan olarak ben bu sembolik ritüellerin artık eskidiği düşüncesindeyim. Ve bu konuda Kur'an'ın da verdiği mesajı destekleyen birisi olarak bunlara odaklanmaktansa takvaya, yani gelişime, anlayışa, anlamaya odaklanmanızı tavsiye ederim. Günün birinde bu anlayış ile yaşamın ve yaşam hakkının değerinin kutlandığı bayramlarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.